Ağla oğlum biz de çektik derim. Arabesk bir anneyim gerçekten. Normal hayatta içimizi görmemizin imkanı yok. Zihnimizin sesi durmadan hayallerimizin ne olduğunu anlayamayız. Dolayısıyla onu susturduğumuz zaman kalpten gerçekten ne istediğimizi bilebilir ve görebiliriz. Ve ben hep yolumu böyle çiziyorum artık. Oraya lütfen girer misin bunu artık? Yani böyle bir teklif gelmedi. Gelseydi elimden geleni yapardım muhtemelen. Alara çok yakın arkadaşım, bana iyi davranın. Gelecekte çok lazım olacak. Kendimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. Hatta kendimi bilmiyordum. Şu an asla susmayan, gördüğünüz gibi biri haline geldim ve... Hem oyuncu, hem sunucu, hem manken, hem televizyoncu, bir de YouTuber. Her daim güzeller güzeli bir kadın. Bugünkü konuğum Çağla Şükel. O yaklaşık 30 yıldır hayatımızda. Miss Türkiye'de birinci olarak televizyonlarımıza, hayatımıza merhaba diyen, bir daha da hiç göz önünden ayrılmayan birisi. Bu süreçte her zaman başarılı bir anne, örnek bir anne profili çizdiği de söylemek gerekiyor. Sadece bunlar da değil, hem oyuncu, hem sunucu, hem manken, hem televizyoncu, bir de YouTuber, her daim güzeller güzeli bir kadın. Bugünkü konuğum Çağla Şükel. Hoş geldin Çağlacığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıydım senin programına katılırken. Ama şimdi sıra sende. Sıra Hazır bende. mısın? Hazırım. Sana bir sürü soru soracağım. Ama umuyorum ki seni yormayacağım. Hiç problem yok. Merakverse bölümümüzle başlıyorum. Tamam. Hayatının çeşitli dönemlerine baktım ve sadece kendim olarak merak ettiğim sorulardan bir evren oluşturdum senin için. Bakalım bu evren seni mutlu edecek mi? Bakalım. Şimdi kadınların yaşı söylenmez ama ben söyleyeceğim şimdi. 2 Ocak 1979'da İstanbul'da doğuyorsun. Evet. Bir de ablan var. Evde 3 kız. Bir de size göre daha sakin bir baba. Evet. Nasıldı çocukluğundaki ortam? Ya güzel hatırlıyorum aslında ara. Yani böyle bir kavga, bir dövüş, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk değil, bir disiplin hatırlıyorum açıkçası çocukluğuma dair. Baban 7'de eve gelecek. 7 olmadan evde olmalısın falan, hani her sabah düzenli kalkmalısın. Şu ıspanağı yemelisin falan. Annem yani birazcık da böyle, yani nereden biliyormuş, nasıl görmüş, görmüş de mi yapmış, görmeden okuduklarını, bildiklerini de mi yapmış bilmiyorum ama bizi acayip böyle yetiştirdi. Çok güzel, çok iyi yetiştirdi gerçekten. Bir sürü yokluk içerisinde bize varlıklar yaşatan, hiçbir şeyimiz eksik olmasın diye babamla minik minik didişen bir aile hatırlıyorum. Çok bağları güzel. çok kuvvetli. Hali hazırda babamı kaybetmiş olsak da hala hepimizin bağı çok çok kuvvetli. Böyle bir ailede doğduğum için gerçekten şanslıyım. Biraz da sessiz bir çocukmuşsun aslında. Çok anlatmayı, konuşmayı sevmezmişsin. Şimdi gördüğümüz Çağla'ysa bambaşka biri. Susmuyor diyebilirsin. Evet. Peki o zamanlar seni sessizleştiren şey neydi? Belki keşfetmeye çalışıyordum bir şeyleri. Belki deneyimlemek ve görmek ve yaşamak istediğim, hissetmek istediğim duygular vardı. Ya da aslında en önemlisi bugün çok konuşuyor ve o gün hiç konuşamıyor olmamın sebebi kendimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. Hatta kendimi bilmiyordum. Yani şimdi artık hem kendimi biliyorum hem de bu tabii mesleğimle de birazcık alakalı. Kendimi nasıl ifade edeceğimi biliyorum. Annem de derdi, kızım okul nasıl geçti? İyi. Kısa ve net. Yani ne oldu işte 6 saat bale yaptın, yoruldun mu ayağa? Evet, yoruldum. Anlatmaz bir sır küpüymüşüm. Şimdi susmadığım bir gerçek. Evet. Hazır bale demişken ilkokul 4'ten itibaren baleye başlıyorsun. Seni buna iten şey neydi? Bu yanını nasıl keşfettin? Yanımı çok esnek olduğumu keşfettim ama bale mevzusu tüm kız çocukları için herhalde o pembe pointler ve tütüler olsa gerek. Benim amcam baletti. Bayramlarda baba tarafı akrabalarımızı ziyarete gittiğim zaman onun minicik odasında balerinlerin fotoğraflarını görürdüm ve asılı pointler olur ya böyle minik. Ve bir tütü vardı. Onları giymek istediğime karar verdim ama sadece giyip tabii yürümeyecektim. Dans etmek, bale yapmak, o pointlerle neler yaşayacağımı, ne kadar zorlanacağımı, nasıl bir disiplin içerisine gireceğimi hiç düşünmeden, hiç hayalini kurmadan ben balerin olacağım dedim. O karar o an verildi. Süper. Sonra o kararın peşinden inanılmaz gidildi ve asla bırakılmadı. Bunu herkes eşlik ettirildi. İşte annem peşimden koştu, babam önce istemedi, oradan oraya taşındı bilmem ve sonuçta
Ya bence dünyanın en zor mesleği. Bilmiyorum, belki bir öncesi varsa da herkes istediğini oraya koyabilir. O zaman ikinci diyebilirim. Ama dünyanın bence yapılabilen en zor mesleği. Konservatuvar yıllarında gerçekten çok acı çekmişliğimiz var. Ama iyi ki diyorum, yani iyi ki seçmişim o an. İyi ki yaşanmış, çünkü hem o dönemler hem şimdi hayatıma kattığım bir sürü şey. Vücudumdan, disiplinimden, ruhumdan, elimi kolumu nereye koyacağım bilmemden sayısız faydası var. Başarımda çok çok büyük etkisi var. Hep iyi ki dedim dans için, bale için. Şimdi tarihte bir yanlışlık yaparsam düzelt beni lütfen. Tamam. 96'da liseyi bitiriyorsun. 97'de Mimar Sinan Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı'na giriyorsun. Güzellik yarışması ise 97'de. Ama sen 96'da Odessa adlı bir sinema filminde oynuyorsun. Bu film teklifi nasıl geldi? İlk oyunculuk deneyiminde sanırım. Nasıl oldu bunlar? Tamam, şöyle hemen düzelteyim. İlkokul 5'te yarı zamanlı Kadıköy Konservatuvarı, orta bir itibariyle Mimar Sinan Üniversitesi, orta lise ve üniversite ön lisans Mimar Sinan Üniversitesi'nde okudum. Ve orada biz üniversiteye ilk geçtiğim yıllardan da birazcık daha önce galiba bir bale ajansı var. Ve biz dansçılar olarak bazı kliplerde ve bazı organizasyonlarda dans etmek için o ajansta toplanıyorduk dansçılar olarak. Ve o ajanslardan bir gün o Odessa filminde ve yabancı bir film, işte oynayacak, ince, zarif, nasıl duracağını bilen kızlar aranıyordu. Tam olarak sen yani. Teşekkür ederim. O zaman seçilmiştim ve şimdi tam kötü bir şey, yani hatırlamıyorum şu anda erkek başrol ama Vanessa Williams'ın oynadığı bir Odessa filminde hiç sözlü değil ama bir kabileye ait, saçları örgülü, biraz böyle African tarzı bir kızı canlandırıyorduk. Daha mimiksel, daha hareketsel, daha danssal şeyler vardı. Aynen ondan sonrasında da 97 senesinde Türkiye Güzellik Yarışması'na girdirildim. Sana kim dedi? Bak sen çok güzelsin, hadi yarışmaya gir, kazanırsın diye. O nereden çıktı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bana kimse çok güzelsin demedi. Yok bana artık. Sen yarışmaya girmelisin çünkü o yarışmaya kazanacaksın dendi. Doğru demiş. Yani bunu söyleyen de Uğur Kanerez'dir. Ve şundan dolayı söyledi bunu. Yani senin sahnede inanılmaz bir enerjin var. Sen sahnede olmalısın. Ve evet, yani bir biblo olmayabilirsin. Ama o sahnede ve bence bu güzellik yarışmasına girmelisin. Ve önümüzde bir güzellik yarışması vardı. Belki modellik yarışması olsaydı belki ona girecektim. Ama benim kısmetimde hani o dönemlerde tabii Türkiye güzeli seçilmek şimdiki kadar böyle acayip skandallar yaratmıyordu. Herkes Türkiye'nin yeni güzeli kim olacak diye acayip kucak açıyordu. Benim dönemimde de tabii seçildiğim zaman beğenmeyen olabilir. Çok yani normal karşılıyorum. Güzellik tabii. Gerçekten göreceliliğinin de bence ötesinde bir kavram. Kime göre, neye göre, neyine göre diye. Ama ay çok güzel, ne kadar biblo gibi kızı falan. Ben hiçbir zaman böyle büyütülmedim. Ben kendimi keza öyle görmüyordum. Ensede topuz, ayakta tozluklar. Sadece balerin olmak için yaratıldığımı düşünürken bir anda sahnede kendimi iyi hissettiğimi keşfetmeye başladım. Ama bu tabii çok profesyonel olduğum bir konuda, yani sahnede dans etmek bana iyi ve var hissettiriyor hissiyle aslında başladı. Sonra kendime güzellik anlamında hiç güvenmesem de gerçekten hiç güvenmiyordum ama güveniyordum. O sahnede var olacağıma inanıyordum çünkü danslar da vardı ve tabii ki dansçı olduğum için hep en önlerde duruyordum. Ve böylece jürinin de dikkatini çekti diye düşünüyorum ve öyle bir seçilmişliğim var. Aslında güzellik özgüvenle de gelen bir şey aslında. Onu öyle hissettiğin zaman insanın aurasında da yansıyor. %100. Çok haklı çıkmış bu arada bence Uğur Kanerez. Teşekkür ediyorum. Ve kazandın. O anı hatırlıyor musun? Bu memleketin en güzel benim duygusu nasıl bir his? Alara, asla öyle bir duygu değildi. Tek düşündüğüm o yarışmanın bitmiş olmasıydı. Çünkü neden? Müthiş stresli bir süreçti. Ve 18 yaşında, 19 yaşında bir kızın o kadar jürinin önünde defalarca bakılması, bunu seçsek mi, o eksisi var, bu artısı var gibi sürekli istişare edilmesi kendi aralarında, fısır fısır konuşulması, yani hiç yaşamadığım bir şeydi bu gerçekten benim. Ve katılan kızların hepsi çok güzeldi. Neye göre seçecekler hiçbir fikrimiz yok. Yani
Bir yarışmadan bir gün önce aynanın karşısında tacı böyle takacağım diyen arkadaşlarım vardı ve bence de o takacaktı zaten yani çünkü o kadar güzeldi ama işte bence son zamanlarda insanların yanıldığı ve hani daha böyle biblo gibi olmalı Türkiye güzelleri diye birazcık da son seçilen güzellerle alakalı çok fazla şey oldu. Evet. Ben ona katılmıyorum. Ben o anda tek düşündüğüm şey lütfen hani bir an önce bitsin artık buydu. Ama birinci seçilerek bitirmek tabii ki benim için hiç abartmıyorum müthiş bir sürpriz olmuştu. Yani oradaki duygum ağladığımı hatırlıyorum. Mutluluk değil artık o bırakış. Yani stres boşalması diyelim değil mi? Evet oydu. Sonradan güzel olduğumu anladım. Güzel seçildiğimi ve öyle anıldığımı işte röportajlarda soruyorlar falan. Biraz ondan sonra birazcık açıkçası keşfettim. Peki sana hiç yurt dışından modellik ve mankenlik için teklifler geldi mi? Geldi. Vallahi çok geldi. Yani bir ara gittim, bir ara geri döndüm. Neden döndün? Bir ara çalıştım, çok yalnız hissettim. Ailemden ayrı kalmak çok zor geldi. Aileme alamıyorum. Babam çalışıyor, ablam çalışıyor falan. Bir ara annemle gidelim dedik. Naomi Campbell'ın bir Zeki bir defilesine çıktık Cannes'da. Naomi Campbell'la annesiyle birlikte. Ne kadar güzel. Demet Şener, Didem vardı, Elşan Öztürk tam ismini güzeller geçti. Yanlış söylemeyeyim. Onlarla beraber çıkmıştık ve Naomi Campbell'ın ajansı, menajeri hani Çağla'yı da artık hani buraya alalım demişti. Biz çok uzun süre düşündük annemle. Hani ne yaparız? Ablama babamı burada bırakıp gidip orada yerleşebilir miyiz diye. Ben yapamayacağımı düşündüm. Zaten çok küçüktüm. Her şeyde bir hayır vardır diye düşünüyorum aslında. Pişman değilim yani. Peki hem oyunculuk hem sunuculuk hem modellik hem de diğerleri bu tekliflerin hepsi sana yağarken ne düşündün? Hangisini yapmalı olacağına karar verdin? Ya ben hep böyle içimden geleni çok inanırım. O gelen şey ses diyebilirsin, his diyebilirsin, ilham diyebilirsin. Belki biraz endişe ve korku içerisinde atmaya çekindiğim bir adım olarak düşünebilirsin. Ama hepsinin bence bir anlamı var. Hiç böyle elimi kolumu sallaya sallaya bir işe girmedim. Genellikle de davet edildim. Benim biraz tasarımımda davet varmış. Davet alarak yaptığım şeyler de çok başarılı olma ihtimalim varmış. Yaptığım sunuculuk işi gibi, Türkiye güzelliğinden işte yarışmaya katılmam istenmesi gibi. Kendim atak yaptığım şeylerde o kadar başarılı olmuyormuşum. Yani bilmiyorum, olmuş olduğum vardır mutlaka ama vardır tabii. Mesela bu tasarıma da ben çok inanıyorum. Yani hiç oyunculuk aklımda yokken Nur içinde yazsın Türkiye İnanoğlu Zehirli Çiçek dizisine beni çağırdı. Ben oyuncu değilim, ben nasıl yapabilirim dedim. Sen dur dedi, sen karışma dedi. Tamam dedim, kaldım ve girdim ve inanılmaz oldu. Ardından farklı bir dizi de oldu zaten. Yine aynı şekilde modellik, sen sahne üzerinde olmalısın dendi. Ya olabilirim bence çünkü zaten dansçıyım, yürümede ne var ki falan diye başladığım bir işe aşık oldum. Süper. Hani genellikle hiç sunuculuk aklımda yoktu. Ben asla düzgün konuşamam. Tökezlersem çok eleştirilirim ve hiç konuşmaya açık birisi değilim falan olduğumu düşünürken şu an asla susmayan gördüğünüz gibi biri haline geldim ve işte 1000 küsür bölümdür. Toplamda da herhalde 2000-2500 bölüm, belki daha bile fazla program sundum YouTube'u saymazsak. Böyle gidiyor, akıyor yani Alara, öyle söyleyeyim sana. Biraz akıyor hayatım. O zaman şimdi kendi merak ettiklerimi soruyorum sana. Ama tabii ki izleyenlerin de merakı burada çok önemli. O yüzden ne yaptım? Adını arama motoruna yazıp şöyle bir aradım. Bakalım Google'da Çağla Şikel yazınca insanlar en çok neyi merak etmiş? Araştırıyor musun böyle adını internette? Yazar mısın hiç? Hayır. Sana büyük sürpriz olacak. Tahminlerin var mı? Sence ne aratmışlardır? Buz fıçısı olabilir mi? Buz fıçısına girdi, buza girdi falan son dönemlerde. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ne aramış olabilir? Boyu kaç falan, ayağı kaç numara? Ayaklarıma çok düşkünler var. Ayakçı bir kesim var diye. Var, evet, gerçekten var. Tam bilemedim ama merak ediyorum. Bakayım ne yazmış. Tamam, o zaman bakalım. İlkinde ne aramışlar? Grafimiz gelecekti ekrana. Çağla Şikel, Cennet Mahallesi en çok aranan. Ya Cennet Mahallesi döneminde bu kadar popüler olmadım ben gerçekten. Kaç yıl geçti, insanlar hala bunu arıyor. Çok da sevilen bir diziydi ama. Çok, inanılmaz. Ben bu kadar uzun yıllar, bu kadar farklı jenerasyonlara hitap eden, insanların gerçekten sadece yüzünü güldürmeye ve keyifli vakit geçirmeye yönelik bir sürü mutlaka yapım çok kıymetli. Ama onlardan en sevilenlerden bir tanesinin içerisinde olmak benim bu hayattaki en büyük şanslarımdan bir tanesi gerçekten. Ve yine Türker abi sayesinde.
hiçbir zaman hakkını ödeyemem. Gerçekten her seferinde rahat uyusun, nur içinde yatsın diyorum. Yani biz de orada Müjdat Hoca, Melek abla, Zeki Alasya, Zihni Göktaş, şimdi sayamıyorum, Özkan Uğur. Nice isimler. Yani inanılmaz bir kadro ve biz Alişan'la hiç alakamız olmayarak, yani Türker abinin benimle de birazcık diyaloğu vardı öncesinde ama hani Cennet Mahallesi'nde Çingene, hani gırgıriye tarzı falan dendiği zaman böyle bir çarpılma geliyor tabii insana. Yani bunu başarabilecek miyim? Hani normal bir iş kadınını oynayabilirsin belki hani ama onu başarabilecek miyim? Vardı ve sadece bizde değil, diğer başrol oyuncularına da, hatta Melek abla demiş yani olmaz yani bir türkücüden, mankenden hani Cennet Mahallesi yapma Türker abi falan demiş. Bir dakika. Demiş. Onun da bir hissettiği, bildiği varmış. Gerçekten hayatımın en güzel 5'li yıllarından bir tanesiydi. İçinde de varmış sanki. Gerçekten çok doğal oynadın. Vallahi varmış. Gerçekten içimden bir sultan çıktı. Çünkü orada çıkmama ihtimali yoktu. O kadar yaşadık ki biz. Biz Balat'ta yaşadık gerçekten. Yani altımızda tumanımız, elimizde Tahmin çekirdeğimizde. edebiliyorum. Biz karavanlara girip normal hayatımız gibi davranma. Biz gerçekten oranın insanları gibi yaşadık. O evlerde mutlu olarak, o sokakta çocuklarla oynayarak. O arada biz dizi çektik, öyle diyeyim ben sana. Biz eğlenirken dizi çekiyorduk. Güzel olan da oydu galiba. Alişan'la da aranız çok iyi görünüyor orada. Müthiş. Ama bir taraftan da çok farklı iki karakter var ortada. Bu nasıl oldu? Nasıl, hangi noktada birleştiniz? Ya işte bence o kesinlikle enerji meselesi. Yani yapısal olarak da, yani kültürel olarak da, aile olarak da, yetiştirilme tarzı olarak da farklıyız. Birçok yerde aynıyız ama birçok yerde de çok farklıyız. Ama onu aramıyor. Yani sette herkes iyi anlaşmalı falan diye bir şey yok. Biz bir bütün olduk orada. Yani onunla anlaştım, bununla anlaşamadım. Şunu severim, buna bayılırım, bunu da pek hoşlanmam gibi bir şey hiç olmadı. Herkes birbirine öldü. Yani herkes birbirinin varlığının ne kadar kıymetli olduğunu her gün hissettiriyordu. Ne kadar ve bu güzel. sevginin ve bu hissettirişin içerisinde en önemlisi ne vardı biliyor musun? Müthiş bir saygı. Ya inanılmaz bir saygı vardı herkesle herkesin arasında ve çok iyi niyetle yaklaştı. Bizi inanılmaz büyüttü kıymetli oyuncularımız. Çok destek oldular. Yani böyle burun kıvırmadılar. Burada böyle yapsan daha iyi olur, şurada şöyle yapsan derken bizim altımıza böyle minicik bir ateşi verdiler. Ve kısık ateşte 115 bölüm piştik diyebilirim. Çok da güzel bir iş oldu. Evet, öyle. Diyelim ki oğlun bir kıza aşık oldu. Diyelim ki derken? Ama nasıl? Böyle kör kütük. Şimdi belki aşık olabilir ama böyle kör kütük aşktan bahsediyorum. Kıskanır mısın? Bıraktı gitti. Şimdi diyelim ki kör kütük aşık oldu Alara. Ki zaten şu anda benim oğlum çok güzel bir kıza, çok nazik bir kıza aşık. Ha kör kütük kime göre kütük, kime göre kör. O yani onu bilemem. Ama kendine göre ilk aşkı ve çok çok önemli. İlk başlarda gerçekten bir anne olarak diye düşünürsün ya. Ben doğurdum, ben büyüttüm, ben ilgilendim, en çok ben sevdim. O da en çok beni sevecek. Öyle olmadığını anladım tabii ki. En zoru Çünkü bu olmalı. annesine duyduğu duygularla birine aşık olmak ve birinle sürekli yan yana olmayı istemek, keşfettiği yeni bir ilişki içerisinde benim onu izleyebilmem gerektiğini anladığım bir dönemde. Tabii ki de yani bunun adı kıskançlık yanlış olur. Bir tık ilginin senden kaymasıyla nasıl hissettin diye sorarsan tabii ki de bir dönem böyle bir hüzün değil mi? Böyle bir köşeme çekilip falan oldum gerçekten. Sonra dedim ki kalk toparlan. Kendine gel. Dedim ve yaptım ya, alıştım çünkü büyük bir şans. Bu kadar ufak yaşlarda ikisi için de büyük şans. İkisi de o enerjiyle birbirlerine yan yana geldiler ve birbirlerine çok iyi geliyorlar. Birbirlerine yani ders çalışmaktan tut, tavsiyelerden tut, hepsi onları, ikisini de olumlu yönde etkilediği için ben çok mutluyum. Peki tut ki kız bıraktı gitti ve oğlun büyük bir aşk acısı çekiyor. Ne yaparsın? Ağla oğlum, biz de çektik derim. Yani bunu bugün yaşamasa öbür gün yaşayacak. Bunu hepimiz yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. Bu bir deneyim olacak onun için ve o deneyiminin esnasında her deneyiminde elimden geldiği kadar onun için yapabileceğim ve yaptığım en önemli şey bence bu, kendi adıma hem bana iyi hissettiren hem de onu yalnız hissettirmeyen. Tabii ki yalnız kalmak isterse buna da okeyim ama hani o elim böyle sırtında çok üzülürüm.
ağlamasına bir damla gözyaşına kıyamam. Ay, aşırı arabesk bir anneyim gerçekten. Bütün annelerin içinde olmalı bence bu var duygu. Yani var. Ben de yalnız olmadığımı biliyorum bu konuda. İçim paramparça olurdu ama bunun normal olduğunu, hepimizin bunu yaşadığını ve yaşayacağını, belki bunun ilk ne de son olmayacağını ona anlatmaya çalışırdım. Bunun da bir yerde onu büyütecek bir adım olduğunu anlatırdım. O zaman bakalım ne aranmış. Tamam. Doğru tahmin. Karanlık inziva. Karanlık inziva. Evet, bu da evet. Olabilir. Bu anlatılmaz ancak eşsiz bir deneyim olarak adlandırmışsın sen bunu. Peki tam olarak yöntemi ne bu inzivanın? Sen neler yaşadın, neler hissettin? Ya gerçekten şu an aralıksız, yani 1,5 saat bu konuyla ilgili konuşabilirim. Kimseyi sıkmak istemiyorum ama ya anlatılamayacak bir deneyim, öyle diyeyim. Yani bana her açıdan çok fazla kattığı şey oldu ve ben her geçen gün bunu birazcık daha anlıyorum. Yani orada sadece gözlerimizi kapatıp körebecilik oynamadık. Orada kendimizle, içimizle yüzleştiğimiz çok zamanlar oldu. Ama en önemli şey vardı. Mesela bu daha önce hiç yapmadığım bir şeydi ya da çok uzun yıllardır yapmadığım bir şeydi. Anne bile olmadığım bir yerde. Çocuklarımın olmadığı, hiçbir ünvanımın olmadığı, bu zamana kadar kazandığım, edindiğim bilgilerin, donanımın, deneyimlerin, tecrübelerinin hiçbir şeyin olmadığı bir dünya düşün ara ara. Yani bu sen ilk yaratıldığında, buraya geldiğindeki halinleydim ben de aslında orada. Bunu hissettiğim zamanlarda çok sarsıldığım oldu. O yüzden çok sarsıcı bir deneyimdi benim için. Uzatmayayım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hatta giderim yani yakın zamanda bir daha, öyle diyeyim. Acaba çok yoğun yaşıyorsun ya hayatı. Ben genel evet biraz. Çocuklar, programlar, iş, güç, koşturmaca. Yani onun mu acaba bir dolmasıydı senin için bu? O kadar doldun da bu inzivaya mı ihtiyacın vardı? Bu inziva niyetli gitmedim açıkçası ben oraya. Bir meditasyon kampı vardı hafta sonu ve aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Ben gözlerimi kapatacağım artık, hiçbir şeyi ve kimseyi görmek istemiyorum. Bıktım, yıldım, hani hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Süper keyifli, neşeli ve acayip tatlı bir hayatım var. Yani hani bununla bir arayış içerisinde yapmadım hiçbir şeyi ben Alara. Yani meditasyonda yaparken, buza da girerken ben bir şey arıyorum. Neydi? Burada bulurum kesin. Biraz da buraya gideyim. Yok ya, burada bulamadım. Biraz da buraya gideyim. Hani bu bir yolunu kaybetmişlik değil. Bu bir davetti. Bak az önce de aynı şeyi söyledim. Çetin Hoca dedi ki dışarıya bakmaktan yorulmadın mı? Birazcık da içeriye bakmaya ne dersin? Gözün kapalıyken, dışarıda görecek bir şey yokken nereye bakabilirsin ki dedi. Ve baktım. O da şey dedi. İçeri. Böyle yaptım. Okey, ben hazırım içeriği görmeye. Ve aslında normal hayatta içimizi görmemizin imkanı yok. Ancak durduğumuzda, sustuğumuzda, derin karanlıklar ve derin sessizliklere boğulduğumuzda. Bunu biz sadece uykudayken yapıyoruz ama o sırada da uykuda oluyoruz. Gündüz bunu yapabilmek, kendi içine bakabilmek, ne istediğini bilmek, gerçekten bu kız nereye gidiyor onu görmek. Hayalleri var mı onların? Çünkü zihnimizin sesi durmadan hayallerimizin ne olduğunu anlayamayız. Dolayısıyla onu susturduğumuz zaman kalpten gerçekten ne istediğimizi bilebilir ve görebiliriz. Ve ben hep yolumu böyle çiziyorum artık. Çok haklısın ya. Bakalım ne aratılmış? Haydi bakalım. Victoria's Secret. Asla. Yeni almadın değil mi bunu da? Çünkü bir klişe var. Çağla Şikel Victoria's Secret'tan teklif aldı ama Cennet Mahallesi'nde oynamak için geri çevirdi diye. Abi Türker abiye gidip herhalde yalvarırdım. Abiciğim ne olur Türker abi. Ne olur beni sal. Ben bir gidip gelsem, iki gelsem de, bu arada izin verir miydi çok emin değilim. Vermeyebilirdi. Vermeseydi de gitmezdi. Ama yani böyle bir teklif gelmedi. Oraya lütfen girer misin bunu artık? Yani böyle bir teklif gelmedi. Gelseydi elimden geleni yapardım muhtemelen gitmek için. Yani gidebilmek için bütün şartları zorlardım. Ama şimdi o dönemde eğer gerçekten dizi devam ediyor olsaydı ve oraya gitmek, hazırlık süreci, defile süreci en az herhalde bir hafta 10 gün sürerdi. Türker abi bırakmazdı beni. Ben çok okeydim zaten Cennet Mahallesi'ne. Ama sen Çağla Şikel olarak bence Victoria's Secret'ta çok güzel bir manken olurdun. Yani bu çok doğru bir şey. Teşekkür ederim. Adriana Lima Sultan'ı oynayamazdı Çağlacığım. Teşekkür ederim. Bunu da bilinsin yani. Çok teşekkür İyiye iyi, ederim. doğruya doğru demek lazım. Çok teşekkür ederim. Son olarak
Bu arada yine doğru tahmin etmişsin. Ayakları aratılmış. Ya benim çok skandallı bir ayağım var. Gerçekten neden böyle oldu? Halbuki ayağım sadece boyum 1.82. Şu anda yani normal jenerasyona baktığınız zaman 1.60-1.65 boyundaki kızların ayakları 42 numara biliyorsun. Yani bilmiyorum senin ayağın kaç numara? 23 santim diyebilirim. Yani kaça tekabül ediyor? 38 mi? 37-38 mi? gibi. Mesela benim boyum 1.82 bu arada. Yani ben uzunum. Sol ayağım 40, sağ ayağım 39,5. Point giydiğimizden dolayı bizim daha küçük kalıyor ayaklarımız. Belki eğer balerin olmasaydım benim de ayağım 42'ye vurabilirdi. Bir de benim ayaklarım baleden dolayı yani inanılmaz deforme olmuştu. Tırnaklarım yoktu, nasır içindeydi, bütün ayaklarım mordu, çarpıktı, kemikliydi, şöyleydi, böyleydi. Ben baleyi bıraktıktan sonra balerin ayağı fikstir. Yani bu mesleğin, bu mesleğin ayağı budur yani. Hiç kimsenin ayağı başka olamaz. Net yani bilgi bu pointlerden dolayı. Ama ben baleyi bıraktıktan sonra dedim ya nasıl artık point giymeyeceğim ve ben bunları iyileştirmeliyim dedim. Pamuklara sardım, kremler sardım. Gerçekten iyi baktım. İyi baktım o da bana karşılığını verdi ve ben ayaklarımı çok beğeniyorum. Ama birisi geçen gün galiba herhalde merak edip sorulmasının sebebi bu. Böyle tırnaklı ki ben uzun tırnak pek sevmem ayakta. Böyle ayaklı uzun tırnaklı. Ya o da bir insanın ayağı. Bence böyle dalga geçilmeli. Bu net katılıyorum buna ama Çağla Şikel'in ayağı diye koymuş. Galiba ondan dolayı sorulmuş olabilir. Böyle bir palet gibi bir görsel var benim hafızamda. Böyle çok büyük bir ayak. Onu ben de gördüm. Bence biraz o dalga geçilmek için de yapılmış. Birisiyle dalga geçerken o birisi bu Çağla Şikel'in ayağı mı demiş öyle kalmış ama değil. Ama şimdi bu kadın ayaklarının yere doğru dürüst basması için de ayağının biraz olması gerekiyor lazım. O da. Ayrıca o benim ayağım da olabilirdi ama tırnaklarımı keserdim. Çalışmadığın yerden soracağım şimdi sana. Evet. Kısa ama yer yerde zor birkaç kelime söyleyeceğim. Bunlar sana ne hissettiriyor, ne düşündürüyor? Tek kelimelik ya da maksimum birkaç kelimelik cevaplar vermeni istiyorum. O bakışı bir endişe bakışı olarak mı değerlendirmeli? Değerlendir tabii yani. Ama ben sana demiştim seni biraz zorlayacağım. Ama nedense hiçbir şeyden korkmuyorum ya. Gel. Evet, ilk kelimem geliyor. Alişan. Çok komik, çok iyi dost. Spor. Yani spor, tutku diyeyim. Zehirli çiçek. Türker abi. Yani zehirli çiçek dendiği zaman ilk Türker abi aklıma geliyor. Yıldırım Mayruk. İlk adımlarım. Yani podyumda ilk adımlarım. Melek Baykal. Eşsiz bir kadın. Özkan Uğur. Eşsiz bir müzisyen. Hiç onun gibi birini hayatım boyunca tanımadım gerçekten. Gerçekten tek kelimeyle anlatılamayacak kadar kısa olamazdı zaten. Mümkün değil yani, mümkün değil. YouTube galiba en kendim gibi olabildiğim mecra. Ana akım medyada tabii bazı kısıtlamalar oluyor. İnsan ister istemez kendinden birazcık sıyrılıyor olabiliyor. YouTube seni tam olarak yansıtan platform oldu. %100 öyle oldu. Orada da açıkçası merhaba ben geldim. Şimdi ben burada çok samimi olacağım ve her şeyimi anlatacağım diye değil. Gerçekten çok anlatmak istediğim şey vardı. Ne de olsa bir yerde ne kadar kendi rengimizi sunuculuk yaparken de belli etsek, mankenlik yaparken hiç belli etmesek de gerçekten burada olduğum gibi olabildiğim bir yer olduğu için ve olduğum halim çok sevildiği için gerçekten çok şanslıyım. En kısa zamanda geri dönerim inşallah. Rakibim geliyor. Geliyorum. Güzel, buralar boştu. Bale. Çocukluğum. Ve son olarak hayat. Hayat bir nefes. Aslında hayat hakkında düşüncelerini bütün bu konuşmamız boyunca anladık. Şimdi evet hayır bölümümüz var. Senin düşüncelerine dair çeşitli varsayımlarda bulunacağım ve sen de evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Tamam. Son bölümümüz bu. Seni daha fazla zorlamayacağım. Rica ederim, çok keyifli benim için. Sessiz kalmaktansa anlatmayı, konuşmayı severim. Kesin evet hayır demek istemiyorum. Yerine göre susarım, yerine göre konuşurum. Yani her anlamda her zaman susmayı ya da her zaman konuşmayı sevmem. Eğer yeterince kötü şey yapmışlarsa insanlardan çok fena nefret eder, kin tutarım. Hayır. Hiçbir şekilde kin tutmaz mısın? Yok, hayır. Eskiden magazin programlarında yer almak beni mutlu ederdi, artık etmiyor. Hayır. Neden? Çünkü neden? Yani magazin programlarında hani bir şekilde nasıl olduğum benim için önemli. Eleştiri her şeydir. Hayır, her şey değildir ama
önemsenmeli. Dedikodu sevmem, başkalarının hayatı umurumda olmaz. Ya, umurumda olmaz gibi cümleler çok bana göre değil ama evet cevabı. Şimdi dedikodu var. Bir de durum kritiği yapmak var Çağla. Yapay zeka olarak ben bile bunu biliyorum artık. Kritik yaparım doğru ama yani böyle çok bilmeden etmeden başkasının hayatını konuşmayı hiç sevmiyorum açıkçası. Sevenlere saygı duyuyorum ama. Başkaları benim hakkımda konuşursa mutlu olurum. Yani istediği gibi konuşabilir. Sonuçta ben duymuyorum. Geçmişe takılı kalmam şu an her şeyden önemlidir. %100 evet. Andasın değil mi? %100 evet. Ben dünyanın en iyi annesiyim. Hayır. Bunun bir sınırı yoktur ama zaten değil mi? Hiç yoktur yok. Yani ufacık bir kusurum olsa evet diyemem yani. Sonuçta hepimiz bir yarış içerisinde değiliz. Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz sadece. Annelik böyle bir şey yani. İnsanlar beni yanlış anladığında hemen düzeltmek isterim. Hayır. Bırakır mısın öyle? Evet çünkü yani konunun benimle alakası yok. Bulunduğum masaya sevmediğim biri dahil olduysa kalkıp gitmem. Ama tavrımla onu gitmeye zorlarım. Yok hiç git. Hem göndermem çünkü bu sırada ben mutsuz olurum eğer onu göndermeye çalışırsam. Bir de onunla mı uğraşacağım? 40 yılda bir yemeğe oturmuşum. Bir de ondan olan rahatsızlığımla o anımı mahvetmem. Tamamen kendim takılırım o yokmuş gibi. Başkasına öğüt vermede çok iyiyim ama kendim asla uygulayamam. Evet galiba. Galiba evet olabilir. Çağla ile yeni bir gün 1000 program olsun. 1000 program daha yaparım. Evet. Alara beni 1000 kez çağırsa 1000 kez katılırım. Evet. Ay teşekkür ederim. Çok tatlısın. Benim sorularım bu kadardı Çağla'cığım. Seve seve. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığın için. Çok tatlısın, seninle ikinci kez yan yana gelmek de benim için Son olarak süperdi. çok gördüm seni. Evet. Son olarak çok pardon böldüm seni. Geleceği mesaj olarak bırakacağın son bir cümle istiyorum senden. Şöyle kameraya bakarak gençlere seslenebilirsin. Alara çok yakın arkadaşım, bana iyi davranın. Gelecekte çok lazım olacak. Umarım seni yormamışımdır. Hiç, çok keyifliydi. Alara teşekkür ederim. Görüşmek üzere. O zaman diğer programlarda görüşürüz. Bye bye.